Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle takipçilerimden gelen istek üzerine bayat ekmek tatlısı tarifi paylaşmak istedim. Bunun için bir adet bayat ekmeğin bütün ekmeğimi güzelce robottan geçirip un ufak haline getirdim. Ama tabii ki parça ekmeklerinizi de değerlendirebilirsiniz. O yüzden gramaj da vereyim. Toplamda 240 gram ekmeğim var şu anda elimde. 3 adet yumurtamı yarım çay bardağı toz şekerle güzelce mikserimle 2-3 dakika çırpacağım. Tıpkı kek yapar gibi. Çırpma işlemi bittikten sonra üzerine 2 su bardağı oda sıcaklığında süt ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı ceviz kırığını yarım çay kaşığı toz tarçınla karıştırdım. Onu da güzelce içine ilave edeceğim. İsteğe bağlı, istemeyenler eklemeyebilirler cevizi ve tarçını ama çok yakışıyor. Yarım pakette kabartma tozum var 5 gram. Onu da ilave ettim. Güzelce kısa bir süre 1-2 dakika kadar hemen çırpıyorum. Üzerine daha sonra ekmek kırıklarımı ilave ediyorum. Ve onları da yine 1-2 dakika kadar ekmeklerim güzelce yumuşayıp parça haline alana kadar çırpacağım. Hazırlamış olduğumuz harç çok ne koyu ne de akar kıvamda olmalı. Böyle orta kıvamda. Bu kıvam tutturmak için gerekirse biraz daha süt ilave edebilirsiniz. Şimdi kek kalıbım 28 santimlikti benim. Kelepçeli kek kalıbımı kullanacağım. Güzelce tereyağıyla yağladım. Üzerine hazırlamış olduğum harcın tamamını yayıyorum. Düzgün bir şekilde yaydıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında 30 dakika kadar güzelce pişiriyorum. 35 dakikayı da bulabilir. Yani üzeri güzelce kızaracak. Bu arada şerbet hazırlayalım. 2 çay bardağı toz şekeri, 2 çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı da limon suyu ilave edip ocağıma alıyorum. Normal bir şerbet hazırlayıp kaynatıyoruz. Daha sonra kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. Tamamen oda sıcaklığında olmalı şerbetimiz. Çok sıcak kesinlikle olmamalı veya işte çok soğuk da olmamalı. Ilık oda sıcaklığında. Kekimi de fırından çıkarttım. Sadece 5 dakika ilk sıcağını çıkaracak kadar dinlendirdim. Hala el yakıyor. Üzerine şerbetimi döküyorum. Kapak görevi görecek bir tabak ya da tepsi üzerine ilave edin. Kenara alın, 2 saat kadar dinlensin. Bu arada bir krema hazırlayalım, üzerine hoşluk olsun, güzel olsun dedim. 3 çay bardağı sütümün üzerine 1 çay bardağı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesini ilave edip ocağıma aldım, kaynatmaya götürdüm. O arada yarım çay bardağı portakal suyuna 2 yemek kaşığı dolusu mısır nişastasını eziyorum. Pürüzsüz hale gelecek. Görüyorsunuz süt ve portakal kabukları ocakta güzelce kaynadılar şekerimizle beraber. Şimdi hazırlamış olduğumuz nişastalı portakal sulu karışımı ocağımın altını kıstım. Yavaş yavaş sütüme ilave ediyorum. Karıştırmayı hiç bırakmadan. Kaynadıktan sonra içine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum. Onu da eriyene kadar karıştırıyorum hızlı bir şekilde. Ve ondan sonra ocağımın altını kapatıp muhallebimi kenara alıyorum. Şimdi kekimiz şerbetini çekmiş mi diye bir kontrol edelim. Ortalama 1 saat oldu benim şerbeti çekmesi için geçen süre. Normalde bir 2 saat kadar daha ideal oluyor. Tamamen çekerse çok daha güzel olur. Benim vaktim olmadığı için bu kadar dinlendirebildim. Hafif görüyorsunuz üzerinde böyle şerbet henüz görünüyor. Ama bu haliyle de eminim çok güzel olacak. Şu an benim çok fazla vaktim yok. O yüzden bu şekilde tercih ettim. Şimdi üzerine pişirdikten sonra 3-4 dakika sadece ilk sıcağını çıkartmış olduğum muhallebimi, daha doğrusu kremamı, çünkü içinde hiç un yok, o yüzden muhallebi diyemeyiz aslında. Güzelce bu kremamı üzerine yayacağım düzgün bir şekilde. Daha sonra yaydıktan sonra üzerini ben Hindistan ceviziyle süslemeyi tercih ediyorum. Daha hafif lezzetli oluyor ama isterseniz damla çikolata veya taze meyveyle de süsleyebilirsiniz. Eğer damla çikolata ve taze meyveyle süslerseniz buzdolabında soğuttuktan sonra lütfen süslemenizi gerçekleştirin. Ama ben Hindistan cevizi tercih ediyorum ve üzerine daha güzel bir şekilde tutması, yapışması için muhallebimi düzler düzlemez üzerine bol bol serpiyorum. Daha sonra Hindistan ceviziyle de süsledikten sonra tatlımı oda sıcaklığına gelene kadar bir yarım saat kadar dışarıda bekletiyorum normal tezgahımın üzerinde. Ondan sonra da buzdolabına alacağım. Ve en az 2-3 saat, ama vaktiniz varsa lütfen bir gece buzdolabında dinlendirin güzel bir şekilde. İyice şerbetini çeksin, muhallebisi, kreması kendisini çeksin. Ondan sonra lütfen dilimleyip servis edin. Ben çok fazla bekletmeyeceğim. Sadece 1 saat kadar beklettim. Ve o haliyle size servise sunuyorum şu an. Kenarlarından şöyle bir tutmuş olan muhallebinin yanlarını sıyırıyorum. Daha sonra dikkatli bir şekilde kek kalıbımı açıyorum. İsterseniz normal bir borcamda, kare tepsilerde de yapabilirsiniz. O zaman içinde direkt keserek de servis edebilirsiniz.
Görüyorsunuz kocaman bir dilim aldım sizin için. Gayet güzel. Bu hani hazır etimek tatlıları yapılıyor ya, onlar gibi. Onun ev yapımı versiyonu gibi düşünün. Ondan da lezzetli oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifimiz bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler diliyorum.